Bir lahmacun 60 lira. Mardin'in her yeri dağ taş diyorlar ya. Mardin'de gördüğüm en güzel manzaralardan birisine sahip. Deriniz, biz de deriniz. Bu manzara benim hayatımda gördüğüm en güzel gün batımı manzaralarında kesinlikle ilk üçe girer. Ne lazımsa o var. Çarşılar çarşısı burası. 2030'a kadar tadilatta izlediler. Gördüğüm en etkileyici ve birazcık da ürkütücü köy burası. Geceleri buraya gelenler oluyormuş. Gayipten sesler geliyor sandım. Ay şaka gibi. Bu şekilde bu abbarlardan geçerek sokaklar arasında yürüyorsunuz. Herkese merhaba, ben Seda. Mardin'i yeniden gezdiğimiz videoma hoş geldiniz. Mardin'e o kadar sık geliyorum ki artık burası benim ikinci memleketim gibi oldu. Yani burayı buralı gibi gezmek artık bana o kadar iyi geliyor ki size anlatamam. Bu videoda önceki gezdiğimiz yerlerden farklı olarak gidilmeyen yerleri keşfedeceğiz. Listemde harika bir şelale var, gidilmeyen, az bilinen köyler var ve daha önce birçok kişinin gitmediği ve gözden kaçırdığı çok güzel bir manastır var. Hazırsanız dolu dolu bir video başlıyor. Bu arada ben Mardin'e 3 gün önce geldim. Geldiğimde otelime yerleştim. Mardin-Diyarbakır arası 1 saat 15 dakika sürüyor. 2 gün boyunca Diyarbakır'ı gezdim. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Geçen hafta yayındaydı. Diyarbakır'ın bilinmeyen yerlerini keşfettik. Bayılacaksınız, bir yer keşfettim o videoda. Şimdi dün tüm gün Mardin'deydim ve benim dinlenme günümdü. Çekim yapmadım ve doya doya Mardin'i yaşadım. Burada sevdiğim insanlar vardı. Onlarla sohbet ettim derken gün zaten hemen bitti. Bugün artık Mardin'i yeniden gezmeye başlıyoruz. Birlikte keşfedeceğiz. Şimdi birazcık yağmur çiseliyor gibi. Önce eski Mardin sokaklarına karışacağız. Birer bir kahve içeriz. Şu sokakların havasını alırız. Ondan sonra da güneş açtığı gibi harika bir şelaleye götüreceğim sizi. Size hemen kaldığım odayı gezdireyim. Mardin'e her gelişimde olduğu gibi bu sefer de Minesse Konağı'nda kalıyorum. Burası taş bir konak. Oda detayları bu şekilde. Gayet geniş. Ben tek kalacağım ama 3 kişi de kalabilir. Banyosunu da gezdireyim. Banyosu da böyle. Şimdi artık şu yağmur dinsin. Bir artık Mardin sokaklarına karışalım. Bakın güneş açtı. Ben evrene mesajımı saldım ya. Biz bugün güneşli gezeceğiz ve akşam Seyri Mardin'de gün batımı izleyeceğiz. Bunu biliyorum. Mardin'de bana Cunda videosundan tanıdığınız, hatırladığınız Mustafa arkadaşım eşlik ediyor. Merhaba. Mustafa Tayfun Özcan. O da Seyahat Influencer'ı. Instagram'dan takip ediyor olabilirsiniz. Biz bu planı normalde 3 kişi yaptık. Mustafa ve ismi lazım değil, adı baş harfi E. Bir proje için buraya geldiler. İşte dönüş biletlerini yakıp burada kalacaklardı. 3 gün boyunca Mardin'i gezecektik. Aramızdan bazı dönekler elendi. Emre havayı görünce vazgeçti, dedi ben Mardin'i güneşli havada gezmek istiyorum. Ama biz Mustafa kankamla dedik ki Mardin her zaman güzel. Evet. Bunun ambiyansı her zaman daha başkadır. Aynen öyle. Yağmur yağarsa kafede otururuz, kitabımızı okuruz. Yani zaman geçirecek çok şey var. O yüzden Mustafa ile birlikte Mardin'i sonuna kadar yaşıyor muyuz? Kesinlikle. Biz deriniz. Gelmeyenler utansın. Gelmeyenler utansın. Mardin'e ilk defa gelenler için bu bilgiyi vereyim. Mardin'de trafik tek bir caddeden akıyor arkadaşlar. Bu da sadece gidiş. O yüzden Mardin'de araba kiralamak bazen sıkıntı olabiliyor. Çoğunlukla sıkıntı oluyor yani. Arabayı park edecek yeri bulamayabiliyorsunuz. O yüzden ben genellikle taksiyle gezmeye çalışıyorum. Zaten bugün Fatih'le de tanışacaksınız. Mardin'e gelen birçok insan Fatih'le tanıştı. Ailemizin taksicisi gibi oldu. Biz bir gidelim şimdi. Kebikeç Saf'a gidiyoruz. Orada günün kahvesini içelim. Oradan sonra da hava açarsa artık şelaleye doğru gideriz. Yağmur birden bastırdı ve biz de dedik ki kahvemizi güzel bir yerde içelim. Kebikeç Saf'a geldik. Böyle kitapların arasında bir kafe. Ben ortamını çok beğeniyorum. Biz hemen bu köşeye kurulduk. Buranın böyle de bir bahçesi var ama şu an bahçede oturmak mümkün değil. Burası da böyle ve şu içerisi nasıldı? İçerisine atölye yapmışlar. Burada da atölye var.
Yağmur dindi. Şimdi Fatih de bizi almaya geliyor. Önce bizi sanayide güzel bir lahmacuncu var. Yani buranın yerel halkının çok sevdiği bir lahmacuncu. Biliyorsunuz lahmacun ince çizgimiz. Oraya gidiyoruz. Önce lahmacunumuzu yiyeceğiz. Ben inanıyorum ki hava açacak. Çünkü Mezopotamya'nın yani ovanın üstünden güneş bize doğru geliyordu. Ben saldım güzel mesajlarımı evrene. Ondan sonra da günün kalan planlarını yaparız. Salonumuz sanayideki taş ocak pide ve lahmacun salonu. Bir lahmacun 60 lira. Onu gördüm ben. Bir an heyecanlandım yani. Ama ben de şaşırdım. Normalde biz de Bitlis'teyken bir köyden çıktığımızda bir yerde yemiştik. O da çok güzeldi. Onun da fiyatı aşağı yukarı böyleydi. Şimdi böyle yerlerde görünce hem şaşırıyorum hem de şaşırmıyorum. Ama bu tarz şeyler çok lezzetli oluyor bu arada. Sanayi ya. Evet. Levent'te bile sanayi burgerini meşhur ettiler. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben gitmedim. Zaten ne varsa sanayideki her şey lezzetli oluyor ya. Her şey. Benim ilk sanayi deneyimim bu arada. Ben daha önce çok deneyimledim. Evet, nefesler tutuldu. Ben çok eminim çok güzel oldu ama. Net eminim yani. Keşke birazcık daha pişirseydi. Çok güzel ama Söyleriz onu da yani. evet, yanık isteseydim keşke. Bir tane de kayık lahmacun aldık ve fazla pişirmelerini söyledik. Bu bayağı güzel görünüyor. Ben bunun yarısını alacağım. Fatih yesin. Yemem. Bizim orada bir şey vardı. Yanık yersen kocan güzel olur. Ben hep yanık yerdim. benim o zamandan manifest. Bir tanesi sağ olasın. Arkadaşlar benim lahmacunda bir şeyler eksikti. Şu an bu çok iyi. Ya. Tok olduğum halde bu çok iyi. Sizinki koyu renkliydi, benimki değildi. Bunun malzemesi var. Şu an ben lahmacun Bunu bir daha yiyorum. dükkan almayın abi. Ben buraya geldiğimde bir daha gelirim yani. Ben beğendim. Şu an ben de gelirim. Bir daha alırlar mı seni? Sen geliyor alacaklar mı seni? Benimki acı da değilmiş ki. Ben acıyı şu an alıyorum. Emrut şelalelerine geldik arkadaşlar. Burası Mardin merkezden 35-40 dakika falan sürüyor. Biz sanayide lahmacun molası verdiğimiz için tam süreyi toparlayamıyorum ama Google Maps öyle gösteriyordu. Arabayı yukarıya park ettik. Buradan bir 10 dakikalık yeşilliklerin içinden yolumuz var. Ondan sonra şelaleye böyle drone göndereceğim. Manzaralara dayanamayacaksınız. O manzaraları gördüğümde ben dedim ki kesinlikle burayı görmeliyim. Bakalım birlikte keşfedeceğiz. Bu arada bugün çok yağmur yağmasına rağmen yerler çamur değil. Yani yürüdüğünüz yerler bayağı kuru. Bir spor ayakkabıyla gelebilirsiniz. Ben böyle bir çizmeyle gelmeyi tercih ettim. Buraya göre birazcık şık olabilirim. Çünkü akşam güzel bir yere yemeğe gideceğiz. O yüzden otele gidip üstümü değiştirmek istemedim. Ama böyle şelalenin içine girenleri görüyorum. Böyle fotoğraf video çekilmek için. Onu yapamayacağız gibi. Burayı keşfetme isteğimin başında ne geliyor biliyor musunuz? Mardin'in her yeri dağ taş diyorlar ya. Bu mu dağ taş? Evet, taşımız var ama yeşillik de var. Doğal güzellik de var. Şu suyun sesini duymak bile o kadar huzur veriyor ki insana. Yani Mardin'de yaşasaydım sandalyemi alıp, kamp sandalyemi, burada piknik yapardım. Zaten Fatih sık sık buraya geliyor piknik yapmaya. Bu arada sizin de yanınızda sandalyeniz varsa buraya gelin. Burada bir yani 2-3 saat çok keyifli geçer. Ben diyorum ki burayı neden bu kadar sevdim? Çünkü bir sürü zeytin ağacı var. Mardin'de zeytin ağacı göreceğimi hiç düşünmemiştim.
size ne dedim? Ben evrene mesajımı saldım, güneş gelecek demedim mi? Ve güneş geldi. Biz eski Mardin'e geldiğimiz anda. Mustafa daha önce burada Reyhan Kasrı Otel'in terasını keşfetmiş. Bizi buraya getirdi. Mardin'de gördüğüm en güzel manzaralardan birisine sahip. Bu tarafta Emir Hamamı'nın manzarası ve bu tarafta da harika bir Mezopotamya manzarası. Farkındaysanız yağmur yağdıktan sonra renkler daha da koyulaştı. Koyu yeşil oldu. Yani şu an gördüğümü size anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama gerçekten muhteşem bir manzaranın içindeyim. Benim gün batımını en sevdiğim yere yani Seyri Merdin'e geldik. Ama artık burayı o kadar çok söyledim ki herkes söylüyor. Çok kalabalık. Her zamanki köşemiz doluydu. O yüzden bulabildiğimiz en güzel köşeye geldik. Ama zaten birçok yerden manzarası çok güzel. Beğendin mi Neyi? burayı? Çok güzel. İlk defa geliyorum. Hiç bilmiyordum arkadaşlar. Çok hayretler içinsin. Mustafa da en az benim kadar Mardinli. Çok sık geliyor. Biz birbirimizin bilgilerini yarıştırıyoruz burada. Ama en Mardinli testinde ben Mardinli çıkarım. Abi, Seda. Gerçekten Seda. Evet. Konum bile açmıyorum En artık. çok hisseden Seda. Deriniz. Evet. Deriniz, biz de deriniz. Süryani kahvesi mırra gibi mi oluyor? Buradan daha hafif oluyor. Türk kahvesine göre daha ağır bir kahve. Ha. Süryani kahvesi ben. Tabii. Mihrimah Sultan kahvesini kahve kremasıyla yapmıyorsunuz değil mi? Sütlü. Tamam, ben sütlü, sade. Tabii. Bu arkadaşa kaçak çay. Daha iyisi var mı abi? Hiçbir zaman yok. Değişmeyiz. Biz de deriz. Arkadaşlar bu manzara benim hayatımda gördüğüm en güzel gün batımı manzaralarında kesinlikle ilk üçe girer. Yani o kadar güzel bir manzara var ki bu tarafta Ulu Cami, bu tarafta Mardin Kalesi, Zinciriye Medresesi, burada Mezopotamya, gökyüzündeki pembelik. Yani daha nasıl betimleyebilirim bilmiyorum. Uf, bu ekmek çok güzelmiş. Şöyle ara sıcak tabağımız. Ara sıcak tabağımızın içinde haşlanmış içli köfte ekmeği, kızartılmış içli köfte erop, bir de sembuse kapalı lahmacun. Süper. Buna hangisine irok deniyordu? Erop kızartılmış olanı. Haşlanmışın bir adı var mı? Ekbeğibet. Ekbeğibet. Ha, Ekbeğibet, tamam, evet aynen. olduğunu biliyordum. Bu da sembusek. Kapalı lahmacun. Ha, Süper. Elinize Çok sağlık. güzel duruyor. Mardin'de yöresel yemekleri en sevdiğim yer benim için Lole. Bunu daha önceki videolarda da görmüştünüz. Hayatımda yediğim en iyi kaburga dolmasını burada yemiştim. O yüzden Mustafa arkadaşımı da getirdim. Fatih arkadaşım bir önceki videoda işleri olduğu için yemekte bana eşlik edememişti. Şimdi üçümüz birlikte burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Önden ara sıcaklar geldi. Ama ben çiğ köfteyle başlayacağım arkadaşlar. Ben bir çiğ köfte delisiyim. Aa, ekmeği de çok iyiymiş ha, değil mi? O acılı Buna bayıldım ya. Bunun adını ne bilmiyorum ama gerçekten harika yani. Buraya geldiğinizde muhakkak bundan özellikle isteyiniz. paprikalı çekirdekli bir ekmek. Çok iyi. Bu arada burada şu tabaktan ben normalde kızarmış içli köfte severim ama en sevdiğim bu haşlanmış içli köfte. Ben sambusaya çok şaşırdım. Neden? Bir sürü restoranda yedim, bu lezzet yok. Gerçekten mi? Vallahi yok. Ya buna benzer bir yerde yemişimdir. Allah Allah. Annenin yaptığı. Şaka yapıyorsun. Gerçekten çok lezzetli bu arada. Yöresel şerbetlerimiz de var. Ayvalar şerbeti, nar ayva karışımından yapıyoruz. Şöyle kuru şerbetimiz de var. Ben koruk. Damak zevkine güveniyorum. İçinin doluluğuna bakar mısın? Ve çıtır çıtır. İncasiye, siyah et ve pekmezle birlikte kavrulmuş. Bunu ilk defa tadacağım. Aynen, incasiye. İnce Asya. Evet. Benim daha önce yediğim neydi? Erikli olan. Alluci. Alluci'ydi. Alluci. Ha. Bu da burada. Bu da alluciyemiz. İçinde taze soğan, yeşil yani,
erik bir de et var. Bu da çekirdeği içinde. Evet, Bunun da yerken çekirdeği içinde. Bayağı farklı Evet, tatlar değil mi? evet. Ve ekşimsi. Beyaz şalgamla yaptığımız selcemiye. Bu gördüğünüz beyazlar şalgam, beyaz şalgamdan yapıyoruz. Bunu da vermemiştim. Aa valla yemekler gerçekten ayrı bir heyecanlandırdı. Gerçekten heyecanlandırdı. Şöyle Şu an çok yükseldim. olmasına da Fatih bile yükseldi. Bu adam Mardinli. Hayırlar içerisinde gerçekten çeşit çok şey ya. Çok iyi. kapıda ve parçalayacağım. İşte sahnenin gerçek kahramanı. Vay vay vay. O da suyu. Ve suyu aynen. Şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar bak şu. Yani bu kaburga dolmasını bir an önce tadın. Senin görüşün benim için çok önemli bu arada. Sabah akşam et yiyen bir insan olarak. İnanılmaz bir aşıları var abi. Gerçekten. Yemin ederim. Ben et kokmuyor ve pamuk gibi. Ya bir de böyle şeylerle pilav da önemli ki. Bak normal ben kaburga dolması yemem. Şimdi tadacağım. Hadi bakalım. Mustafa Bey normalde kaburga dolması yemem dedi ve şu an ilk defa burada Hiç tadıyor. yemem çünkü bana hep ağır gelir. Bu yüzden şimdi ben bunu bir kere yemişim daha önce. Ya bu ikinci demem herhalde. Hemen bakıyorum. Bu iyiymiş ha. Gerçek değil mi? Gerçekten iyiymiş. Pamuk gibi abi çok. Hafif. Ağır değilmiş yani. Müthiş müthiş. Sizi getirdiğim yerler böyle yerler arkadaşlar. Ben böyle yerler keşfediyorum. Lole'de harika bir akşam geçirdik arkadaşlar. Yani Fatih dedi ya Sembüsek annemin yaptığından çok daha iyiydi diye. O benim için gerçek bir referanstır yani. Neyse tatlılarımızı da yedik. Artık günü bitiriyoruz. Otele geçiyoruz. Yarın sabah erkenden saat 9'da Fatih ile buluşacağız. Bizi alacak ve önce Nusaybin'deki Kaçakçılar Çarşısı'na gideceğiz. Orayı daha önce görmemiştim. Çok merak ediyorum. Ondan sonra da kiliseler, köyler derken dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Sabah görüşürüz. Güneşli, güzel, enerjik bir Mardin sabahından günaydın. Biz sabah uyandık. Otelimizde güzel bir kahvaltı yaptık manzarada. Nasıldı kankam kahvaltı? Gayet iyiydi bence. Manzara nasıldı? Manzara da gayet iyiydi. Zaten söylemiştim bunu. Gayet iyi. Her şey Oh. çok güzeldi. Enerjimizi aldık. Ailemizin taksicisi Fatih ile buluştuk. Fatih şimdi bizi ilk olarak Kaçakçılar Çarşısı'na götürüyor. Nusaybin'e gidiyoruz. İlk durağımız orası. Ondan sonra da Fatih bugün bir şey keşfetti. Bugün Çarşamba Sor Bayramı'ymış. Bir Ezidi köyü var. Bizi oraya götürecek. O şenlikleri görmek istiyoruz. Bizim için de sürpriz oldu. Bugün planımızda o yoktu. Oraya gideceğiz. Orası bizi ekstra olarak heyecanlandırdı. Güzel bir gün bizi bekliyor. Nusaybin'e geldik arkadaşlar. Kaçakçılar Çarşısı değil, tarihi Nusaybin Çarşısı. Dikkatinizi çekerim. Videoya kısa bir ara. Ben her videoda olduğu gibi bu videoda da abone olun demeyi unuttum. Bunu hep yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten gezdiğim, gördüğüm yerleri size gösterebilmek için çok emek veriyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hype atmayı da unutmayın bu arada. Siz hype attıkça video daha üst sıralara çıkıyor. Bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Hadi bakalım video devam etsin. Şimdi nereye gideceğiz Fatih senin bildiğin? Şu an Kaçakçılar Çarşısı'ndayız. Ne lazımsa o var. Kaçakçılar Çarşısı burası. Dyson'ımız var mı? Dyson var tabii. Saat, gözlük, her şey bulunur burada. Oo, gözlük. Benim eski işim gözlük çöktü biliyorsunuz. Gözlükten Geldim. belli olmuyor mu? Bu arada gerçekten orijinal o gerçekten. Buradan biliyorsun aldım değil mi? evet. Vallahi orijinal. Ucuz, bedava. Ne kadar? 2000 lira aldım ben.
Normalde bakmak lazım abi bunun fiyatı. Lacoste muydu? Lacoste evet. Ya 12-13 İsterseniz falan. direkt oraya gidelim. Olur, Şu fark sağdan etmez. gidelim burada. Hadi al bak. Comfort bir gözlük. Bakabilirsin rahat rahat. Ray-Ban yok, Lacoste'u var. Ve net bir şekilde size söyleyebilirim ki orijinal. Bu ne kadar mesela? Onu bizim buradaki satışımız normalde 3800-4500 bandında. Size indirimli olarak 3000 liraya. Bu 12-13 bin falan bu arada. Geçen sene ben çalışırken o fiyatlardı. Kankam ben çalışırken bu gözlük 12-13 bin falandı. Burada kaç para? Kaç para? Şu an ne kadar? Özel 3000 liraya. 3 bin lira. Lan 13 bin lira için 3 bin lira diyor. Evet. Benim saat 13 bin lira 11 bin lira oluyor. Evet saatte niye öyle oldu? Olmadı. Saatte çünkü orijinal kaçak diye bir şey olmuyor. Ha. Ben de şey bekliyorum. Şimdi 13 bin ya. Burada böyle hani açık söyleyeyim 7 bin lira falan beklerim. Evet, ben 6 bekliyordum kanka. Indirim olmuyor işte. Resmi vergi fatura orijinal olduğundan dolayı. Şu an yüzde. Bu da orijinal ama kaçak olarak geliyor. Mustafa şimdi internette 8 bin lira olan saati şu an 3 bin liraya alıyor. Tommy. Vallahi kılıf mılıf orijinal. Evet. Mustafa mutlu. Mustafa'lar mutlu. Mustafa'ları mutlu ettik. Hadi bakalım. Şimdi Fatih buraları iyi bildiği için bize üst kalite parfüm alabileceğimiz bir yere getirdi. Böyle etrafta parfümler var. Bu arada elektrikler gittiği için ışık birazcık kötü. Ama bayağı güzel bir parfüm var. Aa, Armani'si. En çok kullanılan parfümlerden bir tanesi. Victoria's Secret'ın meşhur vücut parfümleri. Şimdi Stanley lazım bana. Tamam. Ne için? Su, kahve, çay. Ya ben çok seyahate çıkıyorum. Seyahatte kullanmak için ama bu pipetlilerden değil. Onlar dudakta iz yapıyormuş. Pipetsiz. Şu şekilde şöyle vereyim. Aa, tatlı. Güzel. Pipetsiz sadece şu iki model. Şunlar içten pipetli, bunlar da dıştan pipetli. İçten pipetli nasıl oluyor? Yani bu bağlantısı. Pipeti içinde. Bakalım. Olabilir bu. Ama bununla sıcak içecek içemezsiniz. Sadece yani. soğuk. Yani evet. Sıcak soğuk. Tabii o kahve termosu marklık zaten. Bunun fiyatı ne? O 650 yapabilirim onu. Düz 500 yap bunu alayım. Düz 600'den de hemen 500 deneyelim. Düz 600 olsun. Düz 500'den direkt alıyorum. 500 Direkt alıyorum. Maalesef. Ya Evet. Benim aldığım fiyatı söylüyorsun. 550 yapalım. bunu bana sırasını versene. Bu kaç ml? 0.88. Bu garantili oluyor değil mi? Yok kaçak. Kaçak. Garanti yok. Valla bu okey ya. Bu güzel. Parfümümüzü aldık. Saatimizi aldık. Gözlüğümüzü aldık. Ne kaldı ki? Stanley. Bardağım var. Doğru. Evet. Of. Stanley termosumuzu aldık. 750 lira ödedim. Oh. Çok güzel. Buradan verimli bir şekilde çok ayrılıyoruz. ayrılıyoruz buradan. Mutluyuz. Şimdi let's go Mor Evgin Manastırı. Mor Evgin'e doğru giderken mesela bu yoldan gideceğiz, sola döneceğiz ileride. Dümdüz gidersek Irak. Çok yakın ve hemen sağımızda da Suriye. Tam sınırdayız şu anda. Moraller bozuk. Çünkü Mor Evgin Manastırı'na geldik ve o kadar yolu çektik, geri dönüyoruz. Biz gelir gelmez hemen askeriye bizi karşıladı. Burası askeriyeden destek alıyormuş. 2030'a kadar tadilattayız dediler. 2030 bizdeki şans nedir arkadaşım? Yani hiç Google'da falan öyle bir şey yazmıyor. Buraya gitmeyin falan yazmıyor. Gidenler burayı çok övüyordu. O yüzden ben görmek istiyordum. Çünkü böyle bir dağın yamacına kurulmuş bir manastır. Ve oradaki askerle sohbet ettiğimizde de işte buradaki metropolitin vesaire buranın turistikleşmesini istemiyorlarmış. Tadilattan önce de zaten böyle hani 3-4 kişilik, 10 kişiden az grupları içeri alıyorlarmış. Kalabalık grupların da buraya gelmesini istemiyorlarmış. Neyse yani burası listeden çıktı. Siz de listeden 2030 yılına kadar çıkartın. Bu videoyu 2030 yılında izleyen olur mu onu da bilmiyorum. Diyor ki çocuk, asker, sizin diyor işte bilgilerinizi alalım diyor, 2030'da ilk siz girin. Hadi o zamana kadar yani çok şey değişir herhalde.
Mağaraköy, diğer ismiyle Kivex köyüne geldik arkadaşlar. Girişte hemen Ezidi mezarlığı vardı. Şimdi oraya geldik. Burada böyle mezarları çok değişik. Mesela şurada Melek Seksin, Melek Şemseddin, Melek Fekreddin. Soyadları Melek galiba. Ve çok değişik. Üstlerinde böyle bayraklar var. Bu arada Mardin'de yaşayan Ezidiler göç etmek zorunda bırakılmış. Yani geçmişte böyle çok olaylar olmuş. Örnek veriyorum, bu köy 90'lı yıllardaki terör olaylarından dolayı köy terk edilmiş. Zaten birçok ev boş. Ama 2010 yılından sonra köyde tek tük yaşam başlamış. Şu an birkaç tane evde yaşam var. Zaten şurada bir tane kafe falan da vardı. Bu burada yaşamın olduğunu gösteriyor. Şimdi biz mezarlığı gezdik. Köyün içine doğru çıkacağız. Eğer Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk kitabını okuduysanız Ezidilerle ilgili daha çok bilgi edinebilirsiniz. Hani bazı şehirlerin kitapları olur ya, kesinlikle o kitap Mardin'e gelmeden önce okumanız gereken bir kitap. Ben şu ana kadar 2 kere baştan sona bitirdim. Unuttuktan sonra bir 2 sene sonra muhtemelen yeniden okurum. Böyle buranın ruhunu anlamanız için mutlaka okumanız gereken bir kitap. Melek diyorlar tavus kuşuna bunu. Ya Allah ya tavus kuşu. Aynen bizim Cebrail gibi. Anladın mı? Onlar Cebrail'de tavus kuşu diyorlar. Ha, onların zaten tavus kuşu Oradan geliyor evet. sembolleri gibi bir şey değil mi? Aynen öyle. Mezarlığın girişinde ateş yakmak ve yemek pişirmek yasaktır yazıyordu bu arada. Neden öyle bir şeyleri var bilmiyorum. Mezarlıkları da böyle. Köyün içine doğru gidiyoruz şimdi. Şu evin içine girelim mi? Anahtarı falan yok değil mi Fatih? Kapısı bile yok. Şaka yapıyorsun. Yani terk edilmiş. Kadir İnanır Kapı filmini izle, durumu anlarsın. Ha evet, Fatih'ten gelen bir bilgi. Kadir İnanır'ın Kapı filmi burada çekilmiş. Ben filmi izlemedim. Film ne anlatıyor ki? O da sözde burada yaşayan bir ev halkıymış, tamam mı? Göçüp gitmişler Avrupa'ya. Şimdi oğluyla beraber burada bir kapı yapmış. Çok özel bir kapı yapmış böyle. Geldiğinde kendi kapısını bulamamış. Ha. Oğlu da vefat edince son bir hatırası var. O kapıyı bulmak için bir sürü yere gidiyor. Buradan Kayseri'ye, Diyarbakır'a falan gidiyor. En sonunda kapıyı buluyor. Yine Mardin'e getirip kapıyı kendi evinin şeyini koyuyor. Şaka yapıyorsun. Çok etkileyici bir şey. İzleyeceğim. Buradan sonra benim için daha anlamlı olur. Baksanıza ne kadar çok ev var. Şu ana kadar Mardin'de o kadar köy gezdim. Gördüğüm en etkileyici ve birazcık da ürkütücü köy burası. Yani terk edilmiş olması, evlerin hala yeni gibi olması çok üzücü. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı küçükmüş. Ay Ne oldu? Allah'ım. Ne oldu? Ne oldu? Mustafa'nın sesini kayıptan seslendiriyor sandım. Ay şaka gibi. Ay vallahi şu an ürktüm biraz. Kuyu mu var? Tabii. Su kuyusu. Evet, su kuyusu. Bayağı derin ha. Evet, çok Görüyor derin. musun şu an? Hemen hemen her evin yavlusunda ya da içerisinde var. Yok, sonu görünmüyor. Bayağı bir derin. Biraz bana Mardin dışında Kapadokyavari de geldi, biliyor musunuz? Böyle evlerin içi bildiğiniz mağara ev. Yani mağara köy evet. Ama böyle sanki Kapadokya'da bir yeraltı şehrini geziyormuşum hissi verdi bana. Fatih çok güzel köymüş. Keşke göçmek zorunda kalmasalarmış ya. Evet, gerçekten çok güzel köy. Burada da mağara var. Mağara köy ismini bu şekilde mağaralardan almış demek ki. Ama evlerin içi de böyle. Bir yapısı böyle tadilat edilmiş. Evin büyük bir duvar mağara, taş. Dikkat ettin mi? Taşı oymuşlar Kapadokya'daki gibi. Abi ben Görüyor musun? Mardin'de değilim, Kapadokya'dayım gerçekten. Duvarın bir bölümü sol taraf örülmüş, sağ tarafı saf kayadan duvar haline getirmişler. Bir de şuraya bakar mısın? Burası neresi acaba? Saf kaya burası böyle. Oyulmuş böyle. Burayı mutfak olarak falan mı Yani kullandılar acaba? muhakkak. Ve rutubetlenmiş. Yeşil yeşil olmuş. Şurada ne var acaba? Burası da bir oda. Gittikçe gitmiyor.
köyü gezdik, evlerin içine girdik ve oradan ayrıldık arkadaşlar. Bu arada o bayram haftayaymış. Fatih yanlış bilgi söyledi bize ama yine de iyi ki o gün orayı keşfettik. Normalde bugün listemizde orası yoktu. Eğer böyle alışılmış rotanın dışına çıkmak istiyorsanız kesinlikle o köyü size öneririm. Gerçekten Mardin'de gezdiğim en etkileyici ama birazcık da ürkütücü köy orası olabilir. Şimdi oradan ayrıldık. Karnımız acıktı. Sizi harika bir pizzacıya götürüyorum. İzla Pizza. Bir önceki videoda orada yemiştim ve gerçekten de yani herkesin bildiği o yerden çok daha iyiydi. Şimdi gidelim bakalım lezzet hala aynı mı? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz çok şükür. Buyurun buyurun. Çok da buralar. Ortaya mı gelelim arkadaşlar? Yani daha iyi yaptın. Evet evet. Ben neli yemiştim? Böyle sebzeli bir şey yemiştim sanki. Galiba buydu değil mi? Ya buydu, vejeteryan ya da bu. Paturaydı. Patura değil mi? Patura, ben patura. Tamam. Okay. Evet. Ama etliden de şey yaparım. Kalıyor bir patura, siz de bir tane seçin. Sen seç ya. Sen neli yiyeceksin? Sana da kalis. Ben klasik. Benim Kalis, yani onun üç çeyreği bir de içli köfteden uyarladım. Öyle çeyreği kapalıydı. Güzel. Olabilir. Seviyorsun değil mi? Severiz. Tamam, okey. Sedat diyorum. Gale değil. Gale şimdi belli oluyor. Ben o kadar Diyarbakır'da da işte Kale Meheme'ye gittim diyorum. O öyle değil böyle okunuyor. Buna şükür. Ben ilk Diyarbakır'a geldiğimde İksale diye okudum. Adam bana güldü taksici. Hayır abi. Gülmesinde şey yok. Gırtlak yok ya. Abi X dedim ama ya. Nereden bileyim ben X. İzla Pizza'ya geldik. Buranın sahibi Morris Bey de o kadar tatlı biri ki. Geçen geldiğimizde tanışmıştım. Ve onu her gördüğümde öz amcama benzetiyorum. Yani konuşması, yüzü falan gerçekten amcama benziyor. Böyle dejavu yaşıyor gibi oluyorum. Şimdi önden bir salata söyledik. 3 tane pizza söyledik. Pizzalarımızı bekliyoruz ama önden bir salatanın tadına bakalım. Şekerimiz dengelensin. Fatih, aşken sen değilsin. Ben değilim. Evet, benim kuru domatesli pizzamın tadına bakalım. Evet. Başlıyor muyuz? Biz başladık kankam. Başlıyor muyuz? Başladık. Tamam, afiyet olsun. Hamuru çok ince kankam. Böyle seni ağırlaştırmıyor. Benim bunda yaptığım yağ ihtiyaç yok bu pizzada. Ekstra yağ koymuyorsun. Bu gerçekten çok güzel, hafifmiş yani. Ama sözleri de deme, çok güzel sözler. Sarımsaklı sos benim şeyim zaten. Favorim. Acı sos seviyor musun? Acı da severim. Çok güzel ya, güzel gidiyor. Uf, hangilerimi yiyeceğimi şaşırdım. Basıyorum arkadaşlar sarımsağı. Ya Allah. Herkes bassın. Bak ikiniz de sarımsak yiyin, yoksa araba Sıkıntı. Ne yazık ki arkadayım ben. Fatih düşüyorsun. Al bir şey istemez. Al şunu vereyim. En güzel yeri orası mı? en güzel yeri. Tamam. Gerçekten mi? Ha bunun içi kıymalı. Evet. Oo, bu değişik. Birazcık acı. Abi ben de ondan bir dilim alayım sana zahmet ya. İçli köftenin kıymasından değil mi? Hepsini bitirecekler. İçli köfte. Öğrendim artık. Muhteşem bir pizza yedik arkadaşlar. Nasıldı kanka? Gerçekten uzun zamandır yediğim en iyi pizzalardan birisi diyebilirim. İnce. Çok ben ince ve benim yediğim özellikle çok güzeldi ya. Çok bayıldım ya. Benim bugün et şeyim vardı. Ben sebzeli almamalıymışım bugün. Gerçekten var ya, şu an lezzet duraklarımız hepsi müthişti biliyor musun? Nokta atışı Gerçekten. değil mi? Teşekkür ederim. Nasıl gezdiriyorum kankam ama? Çok güzel. Rehberim sizsiniz. Rehberim sensin. Çok güzeldi. Benim o yediğim vejetaryen olan, yani yağ koymanıza gerek bile yok. Muhteşemdi. Allah'tan bizimkiler et aldı. Etin de tadına baktım. Keyifliydi. Şimdi artık buradan ayrılıyoruz. Morris Bey bize bir köy önerdi. Biz normalde bu arada Anıtlı Köyü'ne gidecektik. Anıtlı Köyü'ndeki Meryem Ana Kilisesi şu an kapalıymış. Ona gidemeyeceğimiz için Anıtlı'yı listeden çıkardık. Morris Bey'in önerdiği Arbo Köyü'ne gideceğiz. Gidelim bir o köyü görelim. Ondan sonra listemizde yetişebilirsek başka bir köy daha var. Arkadaşlar Arbo Köyü'ne geldik ama bize yapılar birazcık yeni geldi.
O yüzden zaman kaybetmeden sıradaki köyümüze geçelim diyoruz. Şu an kiliseler de şansımıza kapandı. 4.30-5'te kiliseler kapanıyor. O yüzden burada biraz zaman harcamadan hemen sıradaki köyümüze doğru geçiyoruz. Mercimekli köyüne geldik arkadaşlar. Morşemun Zayte Kilisesi'nin önüne arabayı park ettik. Orada çocuklar top oynuyordu. Şimdi ben köyün içine doğru karıştım. Hani bu sessizlikte birazcık köyün içini gezeyim diyorum. Mustafa'ya da drone'u kilitledim. Dedim sen çek. O drone'u getirmemişti. Ben şimdi köyün içine doğru gidiyorum. Hava birazcık bulutlandı. Yağmur yağacak gibi ama bugün %80 yağmurlu gösteriyordu. Ama yağmadı. Çok şanslıyız. Akşama kadar yağmursuz bir şekilde gezdik. Zaten bundan sonra da Mardin'e geçeriz. Şimdi burada Morlazor Manastırı var. Gerçi akşam olduğu için o manastıra gidebilir miyiz bilmiyorum ama hani bir ona da bakacağız. Kilise vardı, o kapalıydı. Şimdi bir köyün içinde dolaşalım, yürüyelim. Belki köylülerle sohbet ederiz. Size bir şey sorabilir miyim? Morlazor Manastırı ne tarafta? Açık mı? Açıktır. Nerede? İşte hadi. Sizi getirsinler. Sizi getirsinler. Bizim evin üstündedir. Ha, birlikte gidelim. Ama korkutucudur biraz. Neden? Yani Akşamları kalkıyor. bazı yerler düşmek üzere falan şeyler var. Ha, eski. Neden korkuyorlar? Yılan var. Yılan mı var? Bir tane mağara. Yazda geliyor. Hazine saklıyor. Hem de büyük. Dikenli. Gerçek mi ya? Yazın olur ama yılan. Yazın gelir. Morlazor Manastırı'nı bulduk. Bizimkiler de geldi. Beni aramışlar biraz. Bir azar işittim yani niye gittin diye. Ha. Bayağı eski yıkık dökük. Oradaki kilise bu arada köyde yaşayanlar yaptırmış ama açık değilmiş, kendilerine yaptırmışlar. Buraya bakalım. Kamera taktırmışlar bu arada. Geceleri buraya gelenler oluyormuş. Muhtemelen define avı için falan geliyorlar. Yalnız bugün bizim gezdiğimiz yerler hepsi böyle yıkık dökük. Ezidi köyü de öyleydi. Sen kafadan mı attın burada üzüm sıkıyorlar? Hayır cidden burada üzüm sıkıyorlar. Görüyor musun? Hattı belli böyle. Burada sıkıyorlar. Buradan akıp şarap falan yapıyorlar. Ha. Görmüyor musun? Bu bütün avlularda vardır Mardin'de. Bak burada da böyle. Ya da ikinci bir ihtimal burada kuyu vardı. Buradaki su toplanıp kuyuya gidiyordur. Çok bilgilisiniz Fatih Bey. Gerçekten böyle. Gerçekten tebrik ederim. Sizinle gurur duydum. Terk edilmiş bir manastır. Ben giremem. Var mı? Yer abi yer. Hayır. Kankam sen gireceksen kamerayı sana vereyim, sen çek içerisine. Bakma lan gel. Hayır ben giremem. Sen de girme. Burada şey almışlar arkadaşlar. Altın almışlar. Evet. Kandırmamış. Bak görüyor musun? Mahvetmişler. Bakayım. Tutsana flaşı oraya. Evet. Altın almışlar. Bir de şuranın derinliğine bakalım. Dur bakayım. Kankam emin misin? Ya emin sen zaten burası şey. Bunun altı Bir odaya işte. gidiyordur abi. Ha? Bir odaya gidiyordur. Şu nedir biliyor musun? Şu odalarla bağlantılı burası. Yani yerin böyle altından. gidiyor. Aha, yerin altından bağlantılı. Genelde manastırlarda öyle olur ya. Mor Gabriel'de de öyle. Abi burası şey gibi olmuş ama ya. Baksana. Temizlenmiş gibi sanki. Şey olmuş yani. Bir şey olmuş yani burada. Ne olmuş mesela? Define araştırmış ya baksana. O yüzden evet. Temizlenmiş yani. Bildiğin temizlenmiş burası. O yüzden kamera takmışlar işte. Geceleri giriyorlar diye. Ama onlara kadar bence çoktan boşaltılmıştır yani. Kaç senelik manastır. Kankam bak. Farklı işaretler var. Şuraya bakar mısın? Bakayım. Ya şu oyunun böyle gelmesi bu. Doğal bir şey değil ya. Kuyu mu bir şey mi? Ama işte bak. Burası zamandır. Bence burada bir iyi araştırmak lazım ya. Okumak lazım. Ama bence şey ya. Bunu yan şuradaki arka yan odalara bağlı. Ama burada bir şey zaten
bence şey olmuş yani. İyi bir araştırma yapılmış yani. Arkadaşlar bana yetti. Ben birazcık tırsmaya başladım. Havada kararıyor. Bence let's go. Biz Mercimekli Köyü'nden yola çıktık. Bir saatte falan Mardin'e geldik. Mardin'e geldiğimiz gibi böyle enerjimiz yükseldi. Gün içinde birazcık yorulmuştuk. Hatta geçen sefer Fatih'le birlikte Diyarbakır'ı gezmiştik. O videoyu izlemediyseniz eğer geçen hafta yayındaydı. Böyle Diyarbakır'da yorulduk falan, tamam mı? Mardin'e geldik. İkimizin de enerjisi tavan. Yani Mardin'in böyle bir kendine has özelliği, enerjisi var. Öyle diyeyim. Bu arada biz bugün harika bir gün geçirdik. Ben Fatih'le geçen sene tanışmıştım. En çok izlenen videolarımdan bir tanesi Mardin videosu. Begüm'le birlikte buraya gelmiştik. Bir sene içinde Fatih benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri ve aile dostum oldu. Bugün gezdiğimiz bu rotayı Fatih'le birlikte yapabilirsiniz. İşte biz bugün bilinmeyen köylerini gezdik. Çünkü ben daha önce Mardin'e o kadar sık geldim ki artık bilinmeyen yerlerine gitmek istedim. Bu köyleri keşfetmek istedim. Ama siz ilk defa geliyorsanız en klasik rotayı yapabilirsiniz. Bu rota nedir? Mardin'den çıkıp ilk önce Deiruzzafaran Manastırı, sonra Dara Antik Kenti, ondan sonra Kaçakçılar Çarşısı, İzla Pizza'da pizza, Mor Gabriel Manastırı ve akşam Midyat'ta turu bitirebilirsiniz. Bu ilk defa geliyorsanız yapmanız gereken tur bence. Daha sonraki gelişlerinizde benim bugünkü gezdiğim köyleri gezebilirsiniz. Ya da beğendiğiniz köyler olursa bazı yerleri çıkarıp onları ekleyebilirsiniz. Fatih size bu konuda destek olur. Eğer Mardin'i güvenilir bir şekilde gezmek istiyorsanız Fatih numarasını buraya bırakıyorum. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Şu an neredeyiz onu da söyleyeyim size. İzla Art Cafe'ye geldik. Günü erken bitirmek istemedik. Burası benim çok sevdiğim kafelerden bir tanesi. Böyle etrafta işte fotoğraflar var. Arada burada film gösterimleri de oluyor. Burada salep söyledik. Salepimizi içeceğiz. Ondan sonra otele gideceğiz. Yarın Eski Mardin'deyiz. Eski Mardin'in o özlediğim sokaklarına karışacağız ve inanıyorum ki yarın güneşli bir hava olacak. Mardin maceramızın ilk bölümü bitti ama sizin favori anınız hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım. Haftaya yayınlanacak ikinci bölümde eski Mardin'in ara sokaklarında kayboluyoruz ve dünyanın en iyi turizm köylerinden biri seçilen o köye gidiyoruz. Kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.